Yasaklar insanlarda genel bir dürtü oluşturur. Girilemez işaretler, dikkat, yasaktır. Levhaları birçok kişinin beynini kurcalar. Dünyamızda bazı yasaklı bölgeler vardır. Bu yasaklı bölgelerin her birinin kendine ait girilmez nedenleri var. Dünyada girilemeyen 5 yasaklı bölge nerede? 2008 yılından dünyanın yaşayacağı büyük felaket sonrası yaşamı devam ettirmek için Norveç'te bir depoda dünyanın her bölgesinden alınan 250 milyon tohum koruma altına alınmak amacıyla yapılmış bir projededir. Küresel Ürün Çeşitliliği Örgütü ile Norveç hükümetinin desteğiyle proje tamamlanmıştır. Norveç'in Spitsbergen adasının seçilmesi sebebi ise denizin seviyesinden 130 metre yüksekte oluşu ve yılın her zamanı donmuş toprağa sahip olmasıdır. Hollywood filmlerinde çok gördüğünüz, dünyaya asteroidin çarpması, buzulların erimesi ile suların altında kalması, büyük depremlerle tsunamilerin şehirleri yok etmesi, virüslerin çıkıp insanları ve canlıları yok etmesi gibi filmler, diziler bulunmaktadır. İşte kıyamet senaryoları sonrası yaşanan büyük felaketlerden kalan insanların dünyaya tekrar yaşanabilir hale getirmesi için gideceği bir yer var. İşte burası Svalbard Tohum Deposu. Kıyamet Ambarı adıyla da bilinen küresel tohum deposu, Norveç'in Longyearbyen şehrindeki Arktik Svalbard takım adalarında Spitsbergen adasında 130 metre derinlikte kum taşı içinde gömülerek 9 milyon dolar maliyettedir. Eksi 18 derece saklanabilen Kuzey Kutbu'na yaklaşık 1300 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Nükleer patlamalara karşı dayanıklı olup nem ve ısı gibi tohumlara bozabilecek etkenlere karşı 4 kat paketlenmiştir. Svalbard Tohum Deposu, Kıyamet Ambarı dünyanın en iyi korunan ve en güvende olan yerlerinden biridir. Hesaplamalara göre binlerce yıl dayanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Her sene ABD, İngiltere, Norveç, Almanya, İsviçre ve Kanada devletleri kendi fonlarında bu bölgelerin desteklenmesi için her bir ülke 150 bin dolar yakın destek vermektedir. Eğer Svalbard Tohum Deposu görevlisi ya da özel izniniz yoksa bu bölgeye girmeniz yasaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii eyaletinde birçok ada bulunmaktadır. Hawaii adalarının içinde en büyük olan 7 ada olan Niihau veya Niihau Adası 180 kilometre kare büyüklüğünde olup toplamda 130 kişi yaşayan Teofarbet nesli yani yasakladıdır. 1864 yılında ABD'li zenginlerden biri olan Elizabeth Sinclair, zamanın Hawaii kralı 5. Kamehama'nın Niihau Adası'nın 10 bin dolar değerinde altın karşılığında satın aldı. Ada sonrasında Sinclair'in soyundan gelen zengin plantasyon sahibi Robinson ailesine kalmıştır. 1915 yılına kadar da özel mülkiyet olduğu için Niihau Adası'na yabancılar girememiş. Adayı satın alırken içeride yaşayan halka dokunulmamış. Burada yaşayan halk da dededen toruna yaşamaya devam etmiştir. 1941 yılında 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın ABD'ye ciddi hasar verdiği Hawaii'deki Pearl Harbor limanındaki baskının bombalamaya gelen kamikaze uçaklarından biri Niihau Adası'na düştü. Japon savaş pilotu Shigenaga Nishikashi bu düşmeden sağ kurtulup bir hafta boyunca kaldığı adeta teröristtirmiştir. 1944 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ni Başkanı Franklin Roosevelt, Niihau Adası'nı Birleşmiş Milletler Genel Merkezi olması yönünden teklif vermiştir. Niihau ve Niihau Adası'nda ne yol var ne de su şebekesi ne de elektrik. Adada ulaşım için at ve bisiklet kullanılıyor. Ada sakinleri elektrik işini güneş enerjisi ile hallediyor. Market tarzı yiyecek satan yer yoktur. Gıda çevresi adalarda botlarla buraya taşınıyor. Adada çocuklar eğitim için yakınlardaki Kauai Adası'na her hafta botlarla taşınıyor. Adaya yabancı girişi yasaktır. Eğer ada sakinleri tarafından davetiye varsa olabilir. Niihau ve Niihau Adası ABD tarafından yönetiliyor. Bruce ve Kate Robinson şu anda yasal sahipleri. 2000 yılında resmi nüfus 160 iken 2010 yılında 170'e çıkmıştır. Turizm olarak ada sakinlerin belli kuralları vardır. 1980 yılında konaklama olmadan, adanın yerleriyle konuşulmadan yarım gün helikopter ve gemi turlarına izin verildi. 1954 yılında Sovyetler Birliği ile yaşanan Soğuk Savaş döneminde iletişim casusluğu yapılıp bilgi toplama amacıyla İngiltere'nin Kuzey Yorkshire'da Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından kurulan dünyanın en büyük elektronik gözetim merkezidir. Bütün haberleşmeler Soğuk Savaş döneminde burada inceleniyordu. Soğuk Savaş dönemi bitti ama hala burada işlem yapıldığı düşünülüyor. Çok iyi korunan
Kraliyet Hava Kuvvetleri Medvin Hill üstünde gözle görülebilecek çokça radar bulunmaktadır. Soğuk Savaş döneminde sonrasında da hala istihbarat devam edildiği uzay üsleriyle direkt irtibata geçerek terör ve uyuşturucu icraatçı için bilgiler toplandığı tahmin ediliyor. Avustralya, Yeni Zelanda, ABD, İngiltere ve Kanada'nın birlikte tasarladığı Ekolon ya da Beş Göz adlandıran gizli bir dinleme ağı sistemiyle bağlantılı olarak çalıştığı söyleniyor. Vatikan'da bulunan kutsal makam olarak bilinen kayıtlara geçen işlem yapılan faaliyetler, yayımlanan kitaplar, devlet yazışmaları, dini araştırmalar ve papalara ait yazışmalar gibi önemli bilgilerin olduğu 8. yüzyıla kadar geriye gidilebilecek bir arşiv olan Gizli Arşivler adındaki bu kütüphanede dışarıdan gelenler için kapalı ve girilemez yerlerden biridir. Papa ölene kadar ya da istifa edene kadar bu arşivin hak sahibidir. 17. yüzyılda Papa 5. Paul'un talimatıyla akademisyenler için sınırlı olarak giriş izni verildi. Vatikan dışındaki yabancılar için gene yasaktı. 1881 yılında Papa 13. Leo araştırmacılara kapıları açmıştır. 35 bini geçen katalog yani cilt olarak toplanan kitap sergileri olup 52 mil yani 84 kilometre uzunluğundadır. Bu kütüphaneye girmek için ayrıntılı şekilde başvuru yapılması gerekiyor. Eğer özel izin alınırsa bu kütüphaneye girebilir. 1400 senelik dev bilgi arşivini okuyabilirsiniz. ABD'de bulunan yasaklı bölge Arena 51 yani Türkçesi 51. bölge toplam alanı 76 km² olup 153 kilometredir. Las Vegas'ın kuzey tarafında Grom Gölü ile hava kuvvetleri test alanları arasında bulunmaktadır. Bu bölgeye giriş yasaktır. Demek biraz basit kaçar. Çünkü bu bölgede bulunan yazılı uyarı levhaları ürkütücüdür. Uyarı levhalarında güvenlik güçlerini öldürme etkisi olduğunu yazılmaktadır. Bu bölgeye yaklaşmak ya da üstten helikopter ya da drone ile bakmak, fotoğraflamak bile yasaktır. 30 mil yakınına kimse sokulmamaktadır. 51. bölgeye yaklaşmak isterseniz üssün dışındaki bölgenin güvenliğini yapan Commodus bekçileri adında ne polis ne asker olan özel güvenlik firması elemanları karşılamaktadır. Bölgenin yasak olduğu hakkında uyarır ve sınıra yaklaşmanıza izin vermez. Eğer ısrar edilirse maddi olarak ciddi para cezaları ve tutuklanma riski bile vardır. Bu bölge askeri, silah ve uçakların denendiği, eğitim yapıldığı bölgelerden biridir. Fakat hakkında hala kanıtlanmamış iddialar vardır. Özellikle uzaylılar üzerinde deneyler yapıldığını ve UFO'ların tanımlamayan burada saklandığı söylenmektedir.